Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok kolay, çok güzel, dikişsiz iki şiş patik yapacağız. Ben patiğimde pembe ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Ben böyle 25 santimlik şişlerle yaptım. Dileyen daha uzun şiş de kullanabilir ya da misinalı şişlerle de yapabilirsiniz. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapıldı. Patiğimizin hiçbir yerinde dikiş yok. Bakın tabanımız bu şekilde. Patiğimizin kenarı, topuk kısmı. Boğaz kısmında kahve çekirdeği deseni kullandım. Çok güzel, çok hoş oldu. Dikiş olmadığı için de çok kullanışlı. Ayağı rahatsız etmiyor. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu kenardan başlıyoruz. Kenarını yaptıktan sonra üst bölümünü, boğazını, daha sonra taban ve topuk kısmını yaparak patiğimizi bitiriyoruz. Ben 85 ilmek olarak patiğime başladım hanımlar. Şöyle ipimi alıyorum. İpimin ucunda bir miktar ip bırakıyorum. Şöyle 1 metre kadar bir ip bırakıyorum. 85 ilmek atacağım. Daha büyük yapmak isteyenler 89, 91, 93, 95 ilmek atabilirler. Tek sayı olması önemli. Daha küçük yapmak isteyenler de 81 ilmek atabilir. Hemen 85 ilmeğimi atıyorum. Bakın 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimizi attık. Bu şekilde toplamda 85 ilmeğimizi atalım gelelim. 85 ilmeğimi attım ve geldim hanımlar. Şimdi ucunda şu küçük bir ipimiz kaldı. Bu ipimizi şöyle hanımlar saracağım. Bu ipimiz beklesin, kesmeyeceğim. Tabanımızı yaparken yine bu ipi kullanmaya devam edeceğiz. Boşuna kesmeye gerek yok. Şöyle ipimi şuraya tutturdum. Şimdi hanımlar, patiğimizde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Sırasıyla ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzde 100 demektir. Ön yüzde bakın bir diş haroşamız oluştu. Yine bu renkli ipimizle devam edeceğiz haroşa örmeye. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar, ön yüzde yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa yani düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Yeniden kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Bakın ön yüzde artık renk geçişi yapacağım için bu aşamada ipimi kendime doğru alıyorum. İlmek arasından geçirdim. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın ön yüzde 2 diş haroşamız oluştu renkli ipimizle. Şimdi renk geçişi yapacağız. Krem ipimizi ekleyeceğim hanımlar. Bu aşamada haroşalarımı krem ipimle örmeye devam edeceğim. Bakın renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi bu defa ördüm. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra şöyle ipimin ucunu kendine bağlayacağım. Şöyle patiğimiz sökülmesin diye buraya düğüm attım. Şimdi hanımlar, 2 diş renkli ipimizle haroşa örmüştük. 2 diş haroşayı da krem ipimizle öreceğiz. Artırma ya da eksiltme yok. Yine aynı ilmekler üzerinden haroşamızı yapacağız. İpimin ucunda şöyle gizleyerek götürdüm. Bu şekilde haroşalarımıza
krem ipimiz ile devam ediyoruz. Şu bölümü yapıyoruz hanımlar tam olarak. Bakın şu bölümü. Şimdi buraya krem ipimizle 2 diş haroşamız olana kadar bu bölümü örelim gelelim hanımlar. Ardından yine birlikte renkli ipimize geçeceğiz. Evet hanımlar, buraya krem ipim ile 2 diş haroşamı ördüm. Bakın 2 diş haroşa renkli ipim ile, 2 diş haroşa da krem ipim ile ördüm. Şimdi tekrar renkli ipime geçiyorum. Yeniden 2 diş haroşa da renkli ipimle öreceğim hanımlar. Bakın renkli ipime geçtim. Krem ipimiz beklesin. Bu defa renkli ipimizle haroşalarımızı öreceğiz hanımlar bu şekilde. Şimdi yine 2 diş renkli ipimiz ile haroşamızı örelim. Ardından tekrar krem ipimize geçeceğiz. Krem ipimizde de sadece 1 diş haroşamızı örüp gelelim hanımlar. Bakın şu bölümü yapacağız. Şimdi dediğim gibi 2 diş haroşa renkli ipimiz ile yapalım. Ardından 1 diş haroşamızı da krem ipimiz ile örelim gelelim. Ardından patiğimizin üst bölümüne geçelim. Evet hanımlar, 2 diş renkli ipim ile 1 diş de krem ipim ile haroşalarımı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu üst bölümünü yapacağız şimdi. Şişimde 85 ilmeğim vardı. Bu üst bölümde şu orta kısmı 3 ilmek ile başlatacağım hanımlar. Şimdi 85 ilmekten hesaplamayı şöyle yapıyoruz. 85 ilmekten orta kısım için 3 ilmeği çıkartıyorum. Geriye 82 ilmek kalır. 82 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca, ikiye bölünce yanlara 41'er ilmek düşüyor. Hadi diyelim ki siz her bir şişe patiğinize 91 ilmek olarak başladınız. Sayı şöyle olacak. 91 ilmekten orta kısım için 3'ü çıkaracaksınız. 88 ilmek kalıyor. Onu da iki yana eşit olarak paylaştırın. Yanlara 44'er ilmek düşüyor. Hesaplama böyle yapılıyor. Öncelikle hanımlar, kenardaki ilk 41 ilmeğimi krem ipimle öreceğim bu aşamada. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Bu sağ kenardaki ilk 41 ilmeğimi ördüm hanımlar. Bakın şişim kısa olduğu için ilmekler net görünmüyordu. İşte net olarak açık duruşu bu. Şimdi hanımlar, sizlere hemen bu aşamada mezura ile ölçüyü de vermek istiyorum. Şöyle bakın, bir uçtan bir uca ölçüsünü vereceğim. 33 santim hanımlar, gördüğünüz gibi 33 santim. Şöyle de göstereyim size ne kadar olduğunu ölçüsünün. Böyle de ortalama 3 santime yakın. Bakın hemen hemen 3 santime yakın, bir de şöyle hatta 3 santim. Bu bölümümüzde 3 santim. Ölçüyü de böylece vermiş oldum. Ona göre ölçülerinizi ayarlarsınız. Şimdi kenardan 41 ilmeğimi ördüm. Orta bölüm için, yani şu bölüm için buraya hanımlar 3 ilmek öreceğim. Yine haroşaya devam ediyorum. 1, 2, 3. Orta kısım için 3 ilmeğimi ördüm. Saydığımız anda bu sol tarafta da 41 ilmek kalıyor. 3 ilmekten sonra hanımlar geri dönüyorum. İpim karşıda duruyor. Ve ilk ilmeği örmeden aldım. Şu ikinci, şu da üçüncü ilmeğim. Orta kısımdaki 3 ilmeğimi böylece ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Burada 3 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yapacağımız işlem şu: yanlardan ikişer ikişer ilmekleri kese kese orta bölümdeki ilmeklerin sayısını artıracağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördükten sonra hemen yandan 2 ilmeği keserek örüyorum. Bu ilmek de ortaya eklendi. Orta kısımda 4 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4. Ortadaki 4 ilmeği ördüm. Ardından hemen yandan 2 ilmeği keserek yine örüyorum. Orta kısımda böylece 5 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm hanımlar. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Orta kısımdaki öncelikle 5 ilmeğimi öreceğim. Şu 4, şu da 5. Ardından yan taraftan 2 ilmek keserek örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmek de ortaya eklendi. 6 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım.
Ortadaki 6 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Ardından hemen yandan 2 ilmek keserek örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 7 ilmeğimiz oldu. Bakın hanımlar, ortadaki ilmek sayıları böyle artıyor. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortadaki 7 ilmeğimi ördüm. Yine şişimden 2 ilmek keserek örüyorum. Bu ilmeği de ortaya ekledim. 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ortadaki 8 ilmeğimi ördüm. Ardından hemen yandaki 2 ilmeği keserek örüyorum. Böylece orta kısımda 9 ilmeğimiz oldu hanımlar. Devam ediyorum. Yine geri döndüm. Bakın ön yüzdeyiz. Orta kısımdaki ilmek sayıları gördüğünüz gibi her seferinde böyle ikişer ikişer artıyor. Şöyle. Şimdi ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 9 ilmeğimi öreceğim. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine şu kenardan 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Ortadaki ilmek 10 oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen yandan 2 ilmek keserek örüyorum. Bu ilmek de ortaya eklendi. Ortada 11 ilmek oldu. Kesimden sonra yine geri dönüyorum. Şöyle. Ortada bakın 11 ilmeğimiz var. Bakın şekilde hanımlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Patiğimizin üst bölümündeki şekil yavaş yavaş böylece ortaya çıkmaya başladı. Zaten ördükçe gösterecek kendini. Ve biz burada hanımlar orta kısımda toplamda 15 ilmek olana kadar yanlardan ilmekler kesmeye devam edeceğiz. Bakın şeklimiz şöyle. Şimdi yeniden devam ediyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeği ördüm. Yine yandan 2 ilmek keserek ortaya ekliyorum. Bunu da 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 12 ilmeğimi öreceğim. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine yandan 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. 13 oldu. 15 olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Yine bu aşamada ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi ördüm. Yine yandan 2 ilmeği keserek örüyorum. Böylece ortada 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 14 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ve yandan 2 ilmek daha böyle keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. Kesim yaptığım ilmeğimizi. Böylece hanımlar orta kısımda, yani şurada arada 15 ilmek oldu. Artık bu üst bölümü, yani şurayı 15 ilmek olarak örmeye devam edeceğiz. 15 ilmek öreceğiz. İlmek sayısı burada artık artış göstermeyecek. 15 ilmek ile patiğimizin bu üst bölümünü tamamlayacağız. Bu aşamada yapacağımız işlem şöyle. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bakın şu üst bölümde 15 ilmek var. 14 ilmek öreceğim. 15. de kesim yapacağım. Bakın ilkini örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum.
Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 14 ilmeği öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 15. ilmekte kesimi yaptık. Tekrar geri dönüyoruz. 15 ilmekle böyle kesim yapıyoruz. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 14 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar kesimlerimizi yapacağız. Bu yan taraflarda 18'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. 15 ilmekle üst bölümü örmeye. Sayalım yanda kaç ilmeğim var. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Hanımlar bu yanda bu 27 ilmek kalmış buralarda. Bu kenarlarda 18 ilmek kalana kadar patiğimizin şu üst bölümünü, yani şu bölümü 15 ilmek olarak sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, hemen şu iki yanda 18'er ilmeğimi kalana kadar kesimlerimi yaptım. Bakın sayalım birlikte. 5, 10, 15, 3 de burada 18. Diğer tarafı da sayalım. 5, 10, 15, 3 de burada 18. Artık kesim yapmayacağız hanımlar. Yine ilk ilmeğim örmeden alıyorum. İpim karşıda. Bu defa sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını örüyorum. Bakın şu ortadaki 15'i ördüm. Yanda kalan 18 ilmeğimi de yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Artık kesimlerimiz bitti. Bilek bölümüne geçtik şu anda. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde de hanımlar yine ilmeklerimin tamamını haroşa olarak öreceğim. Sağ ve sol kenarda 18'er ilmek vardı. Orta kısımda da üst bölümde de 15 ilmek vardı. İlmeklerin hepsi toplamda 51 ilmek ediyor hanımlar. Şişimizde şu anda toplamda 51 ilmeğimiz var. Yine ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Diğer kenarda kalan yine 18 ilmeğim vardı. Bunları da öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Ön yüzde ip geçişi yapacağım için kalemimi aradan geçiriyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. Şimdi patiğimizin şu bilek bölümüne geçtik. Kahve çekirdekli bölüme. Renkli ipime geçiş yapıyorum. Hanımlar bu aşamada artık ilmeklerimin tamamını renkli ipim ile ön yüzdeyiz. Şu anda düz olarak öreceğim. Krem ipimizle de işimiz kalmadı. Şöyle krem ipimin de ucunu keseceğim. Şöyle sökülmesin patiğim diye renkli ipimi bağladım, krem ipimin ucunu. Şimdi ilmeklerimin tamamını hanımlar şu anda ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde bu renkli ipim ile düz olarak öreceğim. Kremimin ucunu da şöyle gizledim. Şimdi ön yüzdeyiz. Hanımlar ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar bu renkli ipimiz ile düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Kahve çekirdeğimizin ilmeklerini bu arka yüzde ayarlayacağız hanımlar. Şöyle ki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Şöyle bir ilmek düz ördüm. Şimdi kahve çekirdeği modeli 3 ilmekten oluşuyor. Şimdi 3 ilmek ters öreceğim. Ön yüze düz düşüyor hanımlar. Arka yüzde ters ördüğümüz ilmekler ön yüze düz düşüyor. Bu 3 düz ilmek üzerinden ön yüzde kahve çekirdeğini yapacağız. 3 ters ördüm. Araya bir ilmek düz örüyorum. Bu düz ilmeklerde ön yüze ters düşüyor. Kahve çekirdeği modelimizin arasında bir tane ters var çünkü. Şimdi 3 ilmek ters öreceğim. Bir ilmek düz. 3 tane ters örüyorum.
bir tane düz. 3 ters, bir 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 düz. 3 ilmek ters örüyorum. Araya bir ilmek düz. 3 ters, bir düz. 3 ters, bir düz. 3 ters, bir düz ve kenar ilmeğimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Arka yüzde kahve çekirdeği modelimizin altyapısını oluşturduk. Şimdi ön yüzde model kurulumunu yapacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada bir tane tersim var. Kenarda bu tersimi ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimi yapacağım. Bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. 3. düz ilmeğimi alıyorum. Hemen önündeki 2 düz ilmeğin üzerinden atlatıp burada bıraktım. Burada 2 düz ilmeğim kaldı. İlkini örüyorum. İpimi şişime doladım. İkinci düz ilmeğimi de ördüm. Tekrar 3 ilmeğimiz oldu. İlk modeli yaptık. Arada bir tersim var. İkinciyi yapacağım. Bu 3. ilmeği alıyorum. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. İlk düz ilmeğimi örüyorum. İpimi şişime doladım bir kere. İkinci düz ilmeğimi de ördüm. Arada bir tersim var. Diğer modeli yapacağız. 3. ilmeğimi alıyorum. Hemen önündeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım burada. İlk ilmeğimi ördüm. Artırma yapıyorum. İkinci ilmeğimi de ördüm. Arada bir tersim var. Yine 3. ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İlk düz ilmeğimi ördüm. Artırdım. İkinci düz ilmeğimi de örüyorum. Arada bir tane tersim var. Bir diğer modeli yapacağız. Bu 3. düz ilmeğimi 2 düz ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir düz örüyorum. Artırdım. Yanındaki bir ilmeğimi de düz ördüm. 3 ilmek üzerinde kahve çekirdeği böyle kuruluyor ve aradaki ters ilmekleri ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar modelimizi aynı şekilde tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Sıra sonuna kadar kahve çekirdeği modelimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Model tek sıradan oluşuyordu. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanında bir düzüm var. Düz ördüm. Model yaptığımız 3 ilmeği arka yüzde ters örüyorum. 3 ters, bir düz. 3 ters, bir düz. 3 ters, bir düz. Arka yüzde hanımlar bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Ön yüzde de yine her 3 sırada bir kahve çekirdeği kuruluyor. Arka yüzde ilk sırayı örmüştük. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde de ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tersimi ters ördüm. Bakın 3 düz ilmek var. Ön yüzde de 3 düz. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. 3 düz. Aradaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimi gördüğünüz gibi bu şekilde ördüm geldim. Şimdi arka yüze döneceğiz. Yine arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Evet, geri döndük. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir düz ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek ters. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmekleri ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde tekrardan ikinci kahve çekirdeği modelimizi kurmaya başlayacağız. Şöyle ki yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Yine bakın 3 düz ilmeğim var. 3. ilmeği ilk ikisinin üzerinden atlatıp bırakıyorum. İlk ilmeği düz ördüm. Artırıyorum. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Arada bir tersim var.
Şimdi ikinci modeli yapacağız. Üçüncü ilmeğimi ilk iki ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir düz örüyorum. Artırdım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Arada bir tersim var. Diğer modelimdeyim. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum hanımlar. Kahve çekirdeği modelimizi kuruyoruz. Bakın yine üçüncü ilmeğimi ilk iki ilmeğin üzerinden atlattım. İlk ilmeğimi örüyorum. Artırdım. İkinci ilmeğimi de ördüm. Yanında bir tane tersim var. Bu şekilde hanımlar aynı işlemi ikinci kez tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar modelimizi aynı şekil kuralım, gelelim. Sıra sonuna kadar modeli kurulumunu yaptım hanımlar. Tekrar arka yüzdeyiz. Yine 3 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmeğimi ördüm. 3 ters, bir düz, 3 ters, bir düz. Bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi sıra sonuna kadar örüp gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu ikinci sıramız. Ön yüzde yine bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki tersimi ters ördüm. 3 düz, 1 ters. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz, 1 ters. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Tekrar arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Bu şekilde tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Şimdi sonuncu kahve çekirdeği modelimizi yapacağız bu aşamada. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane tersimi ördüm. Yine bakın üçüncü düz ilmeğimi önündeki iki düz ilmeğin üzerinden atlattım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Artırma yaptım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Bir tersim var. Yine aynı modeli devam ediyoruz. Üçüncü ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden atlattım. Bir ilmek düz ördüm. Artırıyorum. İkinci ilmeğimi de düz örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizi yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Aradaki tersimi ördüm. Yine üçüncü düz ilmeğimi aldım. İlk iki ilmeğin üzerinden atlattım. İlkini örüyorum. Artırma yapıyorum. İkinci ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Şimdi hanımlar sıra sonuna kadar modelimizi bu şekilde kuralım, gelelim. Sıra sonuna kadar hanımlar model kurulumunu yaptım, geldim. Desenimiz, şeklimiz böyle. Artık bu sonuncu kahve çekirdeği modelimizdi. Şimdi geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki bir düzümü düz ördüm. 3 tersimi ters örüyorum. Bir düz, 3 ters. İlmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Çok sıkı bir kesim yapmayalım. Çok gevşek de olmasın. Esnek bir kesim olması önemli. Bu şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Patiğimizin boğaz bölümünü böylece tamamlamış oluyoruz. Böyle. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar hanımlar keselim, gelelim. İlmeklerimi kestim, geldim hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Esnek bir kesim. Şöyle esniyor. En son bir ilmeğim kaldı. Burası sık olsun diye şöyle 2 tane bir zincir yapıyorum. İyice sıkıştırdım. İpimizi artık kesiyorum. Patiğimizin hanımlar bu üst bölümünü bitirdik. Şimdi tabanına geçeceğiz. Evet hanımlar, şimdi yapacağımız işlem şu. Bakın başlangıçta şöyle bir ipimiz kalmıştı. Bu ipimize yine pembe ipimi ekliyorum. Tabanımız için. Şöyle düğümümü attım buraya. Şimdi patiğimize 85 ilmek olarak başlamıştık. 85 ilmek başladığım yerden tekrar 85 ilmek çıkaracağım. Bu aşamada misinalı şişler daha rahat olacaktır ama ben yine aynı şişlerimle örmeye devam edeceğim. Bakın ipin geldiği yer ilk kenar ilmek yerimiz. Hemen şöyle buraya girerek ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Hanımlar sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmeklerimi çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Bakın daha sağlam oluyor. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9
10. Bu şekilde 10 ilmeğimi çıkarttım. Ben 85 ilmek başladığım için 85 ilmek çıkaracağım. Hani sizler 91, 95 ya da 81 ilmek başladıysanız, artık kaç ilmek attıysanız başlangıçta aynı sayıda ilmeklerinizi şu diğer uca kadar çıkartalım, gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar bu şekilde 85 ilmeğimi çıkarttım, geldim. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada yine haroşamızı öreceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu çıkarttığım ilmeklerimi sırası ile düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık taban kesimine başlayacağız. Bu aşamada şişimizde 85 ilmek vardı. Bu orta kısımda 7 ilmek ile başlıyoruz. Ortada 15 ilmek olana kadar yanlardan ilmek alarak tabanımızı yapacağız. Sonra 15 ilmek olarak kesimimizi gerçekleştireceğiz. 85 ilmeğim vardı. 7 ilmek burun kısmı için çıkınca, 85'ten 7'yi çıkarınca 78 ilmeğim kalıyor. 78 ilmeği de iki yana paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Bu aşamada hesaplama bu şekilde oluyor. Farzı misal diyorum, siz buraya toplamda hani 91 ilmek olarak başladınız diyelim hanımlar. 91'den 7'yi çıkartacaksınız orta burun kısmı için. Geriye 84 ilmek kalıyor. 84 ilmeği de iki yana paylaştırınca yanlara 42'şer ilmek düşüyor. Hesaplama işlemi bu şekilde yapılacak. Şimdi benim yanlara 39'ar ilmek düşüyordu. Öncelikle şu kenardan 39 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Sağ kenardan 39 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı içinde bir 7 ilmek öreceğim hanımlar. 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımız anda şu sol kenarda da 39 ilmeğimiz kalıyor. 7 ilmekten sonra şöyle geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi 7 ilmeğimi bu şekilde öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördükten sonra tekrar geri dönüyorum. 7 ilmek ile burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yanlardan ilmek alarak bu taban ilmek sayısını artıracağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Yan taraftan bir ilmeği örerek ortaya ekledim. 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Ortada şimdi 8 ilmeğimiz var. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Bu defa orta kısımda 9 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 ettim. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan taraftan bir ilmek örerek ekledim. Orta kısımda 11 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi örüyorum. Şu üçüncü ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan bir ilmek örerek ekledim. 12. Burun kısmında da şöyle oval bir görüntü oluşuyor. Ayak anatomisine de uygun oluyor hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Gidiyorum, sayarak gidiyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ortadaki 12 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek daha ekledim. 13 oldu. 15 olana kadar devam edeceğiz hanımlar buna. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 14. 14 ilmekten sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 15. Şimdi geri döndük. Artık 15 ilmek üzerinden tabanımız örülecek. Kesimlerimize de başlayacağız hanımlar. Bu aşamada tabandaki 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmekte kesimimi yapacağım. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Şimdi kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, şu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Bu aşamada hanımlar her defasında ilmekleri saymaya gerek yok. Bu taban kısmı ile yanlar arasında bakın şöyle ayrık bir görüntü var. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesim yapacağız. Yapalım birlikte. Bakın saymayacağım ilmekleri. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim burada. Yandan da bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın hanımlar, tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum ve kesimden sonra geri dönüyoruz. Patiğimizin tabanı 15 ilmekle bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek olarak sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, 15 ilmek olarak bakın patiğimin tabanını bu şekilde ördüm geldim. Yanlardaki ilmekler bitti. Sadece tabanda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimizin bu arka bölümünü öreceğiz. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz. Bu aşamada hanımlar ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde 14 ilmeğim kaldı. Bu aşamada bakın burada sırada kenar ilmek yerleri var. Bakın şu ilk kenar ilmek yerine girerek tekrar ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İpim yine karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı yine. Son ikisini kesiyorum. Burada ilmek çıkartırken şöyle arka yüzden girip bu şekilde ilmek çıkartabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde zorlanan varsa da bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönecekler. Ön yüzde bakın şu kenardaki ilk kenar ilmek yerimiz şuraya girerek ilmeğin iki kanadına birden bir ilmek çıkaracağız. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arka bölümü böyle örülecek hanımlar. Hem arka bölümü örüyoruz hem de arkaları dikiş olmadan yanlara eklemiş oluyoruz böylece. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Ardından sıradaki bakın pembe kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar örüyorum.
Bakın son 2 ilmeğimi kestim. Burada ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Burada da şöyle sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Bu kenar ilmek yerine karşılıklı olarak eşit şekilde girelim hanımlar. Hani burada 2 tane krem kenar ilmek yeri var. Karşıda da 2 kere gireceğiz. 2 tane pembe var. Karşıda da 2 tane pembe kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağız. Bu şekilde yapmaya dikkat edelim. Patiğimizin arkası simetrik bir şekilde örülsün. Şimdi ilmek çıkarttım. Tekrar diğer ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi yine kestim. Ve yine sıradaki kenar ilmek yerin bakın krem. İlk krem kenar ilmek yerine girerek buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi geri döndüm. İpim yine karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi keserek ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde yine karşıda krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Burada da krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor. Biz bu işlemi hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, buraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm burada. Şimdi ilmeklerimi artık ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Biraz esnek olsun. Çünkü ayak gireceği için buradan ayağımız rahat girsin diye biraz esnek bir kesim yapıyoruz. Hemen şurada boğazımızı kestiğimiz ipin ucu vardı. Onu da gizleyerek götürüyorum hanımlar. Bu şekilde örerken gizleme işlemi yapınca sonradan böyle gizlemekle falan uğraşmıyoruz ipleri. El oyalanmıyor. İlmeklerimi ikişer ikişer topluyorum. Şöyle yarım ilmek aldım. Düzelteyim hemen. Sonuncu ilmeğimi de yine kestim. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile hemen dibine batarak şöyle bir sık iğne oluşturuyorum. Burayı dümdüz yaptık. Ardından sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Patiğimize bakalım hanımlar. Şöyle ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu gizliyorum. Patiğimizin içi dışı böylece tertemiz oluyor. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Bakın görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Haroşa örgü olduğu için şöyle göstereyim. Gayet esnek. Şöyle bakın. Bu şekilde gayet esnek. Hanımlar hemen patiğimi manken ayağıma giydireceğim. Ayağımız burada, bir de ayakta görelim modelimizi. Gayet kolay, şık, hoş bir patikti. Çeyiz içinde çok uygun. 5 şiş patikte zorlanan hanımlar için böyle sık sık 2 şiş videolarda paylaşıyorum. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Dikişsiz olması itibariyle de gerçekten ayakta rahat oluyor. Hani dikişli patikler ister istemez ayağı rahatsız edebiliyor. Bu nedenle patiklerimde genelde ben dikiş tercih etmiyorum. Dikişsiz yapmaya özen gösteriyorum. Evet hanımlar, yaptığımız patiğimiz şöyle, tabanımız, patiğimizin kenarı, şöyle üst ön bölümü, şu kenara esneklik payını da şöyle göstereyim. Bakın benim ölçülerimde patik böyle oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.